Bugün sizlerle son yıllarda tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken, küresel dengeleri yeniden kurmaya başlayan bir ülkenin öyküsünü ele almak istiyorum. Çin. Bu öykü benim için yalnızca bir ekonomik büyüme hikayesi değildir. Aynı zamanda stratejinin, sabrın ve planlı hareket etmenin nelere dönüşebileceğini gösteren güçlü bir örnektir. Çin'in yükselişi ani bir sıçramanın ötesinde adım adım inşa edilmiş bir gelecekle mümkün olmuştur. Değişime karşı direnmek yerine onu anlamaya, hatta yönlendirmeye çalışan bir aklın ürünüdür bu yükseliş. Kısa vadeli hesapların dışında onlarca yılı kapsayan büyük planlarla ilerlenmiştir. Ve bugün geldiği nokta yalnızca Çin'in dışında dünyanın da yönünü değiştirmiştir. Bu yüzden bu hikayeyi sadece Çin'i anlamak dışında, geleceği okumak için de konuşmamız gereklidir. Çin'in bu baş döndürücü yükselişini düşündüğümde aklıma hep eski bir Çin atasözü geliyor: "Bir yıllık bir planın varsa pirinç ek. 10 yıllık bir planın varsa ağaç dik. Tüm hayatın için bir planın varsa insanları eğit." Bence bu söz Çin'in son nesilde ekonomik bir dev haline gelmesinin ardındaki düşünceyi çok iyi anlatıyor. Bazılarına göre bu başarı yalnızca kapitalist sisteme geçilmesiyle açıklanabilir. Ama benim gördüğüm tablo bundan çok daha fazlasını içeriyor. Mihail Gorbaçov da Sovyetler Birliği'nde kapitalizmi denedi. Ama sonuç başarısızlık oldu ve ülke çöktü. Benzer nüfusa sahip Hindistan bile Çin'in yaşadığı ölçekte bir büyüme gösteremedi. Tarihte büyük kıtlık gibi büyük acılar yaşamış olmasına rağmen Çin gösterdi ki kalabalık bir nüfus tek başına avantaj değildir. Peki o zaman Çin'i bu kadar güçlü yapan neydi? Bana göre bu sorunun yanıtı basit değil. Çok katmanlı, çok yönlü ve uzun vadeli bir stratejiyle karşı karşıyayız. Her şeyin başlangıcı 1978 yılında Deng Xiaoping'in Singapur'u ziyaret etmesiyle oldu diyebiliriz. Deng, o dönemde hala yoksul sayılabilecek eski bir İngiliz sömürgesinin Lee Kuan Yew'un liderliğinde nasıl Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine dönüştüğünü kendi gözleriyle gördü. Bu dönüşüm onu derinden etkiledi ve dönüş yolunda artık kafasında net bir fikir vardı. Çin'in kalkınması için kendi yolunu çizmesi gerekiyordu. İşte bu yüzden Çin'de Çin özelliklerine sahip sosyalizm adını verdiği reformları uygulamaya başladı. Bu reformlar yalnızca ekonomik büyümeyi sağlamadı. Aynı zamanda modernleşme sürecini de büyük ölçüde hızlandırdı. Deng'in en önemli politikalarından biri 1980'li yıllarda özel ekonomik bölgeler kurmaktı. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde artan işçilik maliyetleri nedeniyle Apple gibi büyük şirketler üretimlerini dış kaynaklara kaydırmaya başlamıştı. Çin bu fırsatı değerlendirdi. Bu bölgelerde yabancı şirketlere uzun vadeli kiralama imkanı sağladı. Ham maddeler üzerindeki tarifelerden muaf tuttu. Düşük vergilerle cazip avantajlar sundu. Böylece yabancı şirketlerden büyük yatırımlar geldi. Binlerce yeni iş yaratıldı. Milyonlarca Çinli yoksulluktan kurtuldu. Özel ekonomik bölgeler kısa sürede küçük köylerden devasa endüstriyel mega şehirlere dönüştü. Bu bölgeler Çin'in sosyalist bir çerçeve içinde piyasa ekonomisi politikalarını denediği laboratuvarlar oldu. Her iki sistemin en iyi yönlerini birleştirerek yabancı şirketlerden teknoloji ve yönetim bilgisi çekti. Böylece güçlü ekonomik büyüme motorları haline geldiler. Ancak Çin, dünyanın fabrikası olmakla yetinmedi. Yatırımlarını sadece üretime değil, insan gücüne ve altyapıya da yöneltti. Bu stratejiyle ileri teknoloji üretimine geçiş sağlandı. Bugün Çin, elektrikli araçlar, lityum iyon piller ve güneş panelleri üretiminde lider konumda yer aldı. Dikkatimi çeken asıl nokta ise Çin'in fırsatları öngörme ve değerlendirme konusundaki becerisiydi. 2008 küresel finans krizinde ABD'nin tökezlediği bir anda Çin devreye girdi. Kongo Cumhuriyeti'ne yaptığı yatırımla sadece kaynaklara ulaşmadı, geleceğe de yön verdi. Altyapı karşılığında kobalt ve bakır çıkarma haklarını güvence altına aldı. Bu hamleyle elektrikli araçlar ve elektronik cihazlar için kritik öneme sahip lityum iyon pil pazarında üstünlük kurdu. Benzer bir stratejiyi güneş enerjisinde de sergilediler. 2009 yılında başlatılan Golden Sun programı ile iç talep desteklendi, üretim kapasitesi genişletildi. Yeni doğmakta olan endüstriler bu politikalar sayesinde hızla büyüdü.
Devletin yön verdiği bu vizyon, Çin'i sadece bugünün gücü olmaktan öte, geleceğin de teknolojik gücü haline getirdi. Çin'in ekonomik modeli, devlet planlaması ile serbest piyasa dinamiklerinin eşsiz bir senteziyle şekillendirildi. Hükümet, ekonominin kritik sektörlerinde kontrolünü korudu, ancak diğer alanlarda girişimciliğe ve piyasa özgürlüğüne alan açtı. Bu hibrit yaklaşım sayesinde hem piyasa verimliliğinden yararlanıldı, hem de merkezi planlama ile sosyal ve ekonomik istikrar sürdürüldü. Gözlemim şu, bu strateji yalnızca büyümeyi değil, aynı zamanda uzun vadeli direnci de hedefledi. İnovasyonu teşvik eden, rekabetçiliği artıran ve yapısal dönüşümleri mümkün kılan reformlar bu yaklaşımın merkezine yerleştirildi. Çin, sadece bir üretim üssü olmadı. Aynı zamanda kontrollü bir kapitalizmin nasıl işleyebileceğini tüm dünyaya gösterdi. Planlama ile özgürlük arasındaki bu hassas denge ekonomik başarıya dönüşü sağladı. Yüksek vasıflı bir iş gücü yaratmak, eğitim ve öğretime yapılan yatırımla mümkün oldu. Üniversiteler ve araştırma merkezleri önemli kaynaklarla donatıldı. Teknoloji ve mühendislik alanlarındaki ilerlemeler teşvik edildi. Stratejik endüstrilerin bilgi teknolojileri, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerjilerin gelişimi, sübvansiyonlar, vergi kredileri ve diğer devlet destekleri aracılığıyla desteklendi. Bu politikalar sayesinde bu sektörler Çin'i küresel bir lider konumuna taşıyacak şekilde gelişti. Çin ekonomik modelini farklı kılan en önemli unsurlardan biri uzun vadeli politikaları uygulama kapasitesiydi. 5 yıllık planlar yalnızca hedef belirleme aracı değil, aynı zamanda bir strateji pusulası işlevi gördü. Ekonomik ve sosyal öncelikler bu planlarla netleştirildi, tutarlı ve sürdürülebilir bir yol haritası oluşturuldu. Bu yaklaşım sayesinde Çin, küresel piyasalardaki değişimlere hızla uyum sağladı. İstikrarlı büyümeyi sürdürdü, krizleri fırsata dönüştürdü, yönünü hiç kaybetmedi. Benim araştırmalarıma göre Çin'in yükselişi, ticarete ve ekonomiye gösterdiği odak sayesinde mümkün kılındı. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dersler çıkarıldı. Kendi kendine yeterlilik ve sürdürülebilir ekonomik büyüme stratejik öncelikler haline getirildi. Bugün Çin, 120'den fazla ülke için ana ticaret ortağı konumuna ulaştı. Bu durum, herhangi bir ülkenin Çin'den ekonomik olarak ayrışmasını neredeyse imkansız hale getirdi. Covid-19 salgını sırasında Çin'in tedarik zincirini işler halde tutmayı başardığı da unutulmamalı. Birçok ekonomi ciddi kesintilerle mücadele ederken Çin istikrarını korudu. Bu direnç onu küresel ticarette daha da vazgeçilmez bir aktör konumuna taşıdı. Çin'in ticarete olan odağı sadece mamul mal ihracatıyla sınırlı kalmadı. Doğrudan yabancı yatırımı çekmek ve Ar-Ge'de uluslararası işbirliğini teşvik etmek için yoğun çaba gösterildi. Yatırım dostu politikalar sayesinde Çin, devasa tüketici tabanı ve gelişmiş altyapısıyla çok uluslu şirketler için cazip bir merkez haline getirildi. Bu şirketler, üretim için değil, inovasyon ve büyüme için Çin'i tercih etti. Ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla küresel ölçekte bir ekonomik ortaklar ağı kuruldu. Bu anlaşmalar sadece mal ve hizmet akışını kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda teknoloji transferini ve bilgi alışverişini teşvik ederek Çin ekonomisini daha da güçlendirdi. Fakat beni en çok etkileyen detay şu oldu. ABD'nin dünya genelinde 750'den fazla askeri üssü bulunurken Çin'in kendi toprakları dışında yalnızca Cibuti'de bir üssü var. Bu çarpıcı fark Çin'in askeri yayılmacılıktan ziyade ekonomik girişimlere öncelik verdiğini açıkça ortaya koydu. 2013 yılında Çin, Asya, Afrika ve Avrupa'yı kara ve deniz ağlarıyla birbirine bağlamayı hedefleyen büyük bir girişim başlattı. Adı Kuşak ve Yol Girişimi. Diğer adıyla Yeni İpek Yolu. Bu girişimle bölgesel entegrasyon teşvik edildi. Ticaret canlandırıldı, ekonomik büyüme desteklendi. Tüm bunlar başka ülkelerin iç işlerine karışmadan gerçekleştirildi. Çin'in uyguladığı bu yumuşak güç stratejisiyle küresel etkisi ciddi şekilde artırıldı. 60'tan fazla ülkeyi kapsayan, trilyonlarca dolarlık yatırımlar içeren bu projeler yalnızca altyapıyı güçlendirmedi. Aynı zamanda Çin ile diğer ülkeler arasındaki diplomatik ve ekonomik bağlar da sağlamlaştırıldı. Yeni yollar yapıldı ama esas kurulan şey bağlardı. Hem fiziksel, hem stratejik, hem de ideolojik. Çin'in ekonomik diplomasisi sadece ticaretle sınırlı kalmadı.
kalkınma işbirliği ve insani yardım alanlarına da uzandı. Gelişmekte olan ülkelere kapsamlı yardım ve teknik destek sağlandı. Bu sayede Çin, Afrika, Asya ve Latin Amerika'da pek çok ülkenin desteğini ve iyi niyetini kazandı. Ekonomik etki, diplomatik ilişkileri güçlendirmek için stratejik bir araç haline getirildi. Küresel sahnede daha olumlu bir imaj inşa edildi. Altyapı projeleriyle yollar ve köprüler kuruldu. Eğitim programlarıyla bilgi aktarıldı. Teknik yardımlarla kalkınma desteklendi. Tüm bu adımlar Çin'in yalnızca bir ekonomik güç yapmak dışında aynı zamanda küresel kalkınmaya bağlı bir ortak olduğunu da gösterdi. Ancak Çin'in bu baş döndürücü yükselişini anlatırken bir ismi anmadan geçmemek gerekiyor. Xi Jinping. 2012'de iktidara gelen Xi, Çin'in ekonomik dönüşümünde temel bir rol üstlendi. Onun liderliğinde Çin sadece daha iddialı bir küresel aktör haline gelmedi, aynı zamanda içeride köklü reformlarla ekonomik temelini de yeniden şekillendirdi. Xi Jinping, Çin ekonomisini modernize etme gerekliliğini vurguladı. Düşük maliyetli üretime olan bağımlılığın azaltılması çağrısını yaptı. Teknolojik inovasyon, dijitalleşme ve yapay zeka gelişimi onun yönetiminde teşvik edildi. Çin Malı 2025 programı devreye alındı. Amaç, Çin'i robotik, biyoteknoloji ve yeni enerji teknolojilerinde küresel bir lider konumuna taşımaktı. Aynı zamanda şehirleşme ve altyapı geliştirme, büyümenin temel direkleri olarak belirlendi. Yüksek hızlı tren ağları, modern havalimanları ve akıllı şehirler Xi'nin vizyonuyla inşa edildi. Bu yatırımlar yalnızca yaşam kalitesini yükseltmekte kalmadı, ekonomik verimliliği ve bölgesel entegrasyonu da güçlendirdi. Bugün Çin, geleceği planlayan bir makine gibi işliyor. Ve bu makinenin başındaki isim hiç şüphesiz Xi Jinping. Xi Jinping yönetiminin bir diğer kilit ayağı yolsuzlukla mücadele oldu. Bu kampanyalar aracılığıyla hem Komünist Parti'nin gücü pekiştirildi, hem de yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik hedeflendi. Alınan önlemlerle işletmeler için daha öngörülebilir ve istikrarlı bir ortam yaratıldı. Bu ortam yatırımı teşvik etti. Ekonomik büyümeyi hızlandırdı. Son yıllarda ise Çin, ekonomik büyümenin motorunu değiştirerek sürdürülebilirlik ve inovasyona odaklandı. Ülke, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji üreticisi ve tüketicisi konumuna ulaştı. 5 yıllık planlar ile sürdürülebilir kalkınma için yeni hedefler belirlendi. Fosil yakıtlara olan bağımlılık azaltılmak istendi, iklim değişikliğinin etkileri hafifletilmek istendi. Elektrikli araçlar, uzun ömürlü piller ve temiz teknolojiler, bu alanlarda yapılan yatırımlarla Çin yalnızca çevresel liderlik üstlenmedi, aynı zamanda yeni ekonomik büyüme ve istihdam fırsatları da yarattı. Bugün Çin hem yeşil dönüşümde hem de yüksek teknolojide bir öncü olarak konumlandırıldı. Ve bu dönüşüm yalnızca bir kalkınma hamlesi değil, geleceği yeniden tasarlama iradesi olarak okundu. Çin ekonomisinin en dinamik alanlarından biri hiç şüphesiz dijital dönüşüm oldu. Alibaba, Temu, Tencent ve Huawei gibi devler sadece ulusal pazarda değil, uluslararası arenada da rekabet etti. Hükümetin İnternet Plus stratejisi, dijital teknolojileri tarımdan imalata, hizmetlere kadar her alana entegre etmeyi hedefledi. Bu hamle inovasyonu hızlandırdı. Canlı ve dinamik bir startup ekosistemi yaratıldı. E-ticaretin büyümesi özellikle dikkat çekti. Alibaba ve bu tarz siteler Çinli tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Yapay zeka ve büyük veri teknolojileri ekonominin kilit sektörlerinde devrim yarattı. Sağlıkta yapay zeka destekli teşhis sistemleri ve teletıp hizmetleri hem kalitenin yükselmesini sağladı hem maliyetleri düşürdü. Eğitimde ise çevrimiçi platformlar milyonlarca öğrenciye kaliteli eğitimi daha erişilebilir kıldı. Benim tüm bu araştırmalarımdan çıkan sonuç şu: Çin, Amerika Birleşik Devletleri gibi süper askeri bir güç olmadan da küresel ölçekte önemli bir etki yaratmayı başardı. Askeri harcamalar yerine ekonomik gelişime odaklandı. Vizyoner politikalar izledi ve insanlarına derin yatırımlar yaptı. Bunlar yükselişinin anahtarları oldu. Devlet planlaması ile piyasa özgürlüğünü harmanlayan modeli, büyüme ve inovasyonu teşvik etmekte son derece etkili olduğunu gösterdi. Stratejik fırsatları belirleme ve değerlendirme yeteneği, kendi kendine yeterliliğe verdiği önem, ticaret odaklı yaklaşımı ve yumuşak gücünü kullanması Çin'in küresel bir ekonomik güce dönüşmesinde belirleyici faktörlerdi. Xi,
Jinping liderliğinde Çin 21. yüzyılın zorluklarına uyum sağlıyor. Yenilik yapmayı sürdürüyor ve dünyanın en önde gelen ekonomilerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırıyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çin'in bu hızlı yükselişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Çin'in ekonomik modeli diğer ülkeler için bir örnek teşkil edebilir mi? Yorumlarınızı ve görüşlerinizi aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Sohbete katılmak için sabırsızlanıyorum.